Genellikle eğitim videolarının amacı arkadaşlar tabii ki de bir konuyu eğitmek ya da herhangi bir şeyi anlatmak ya da bildiği bir bilgiyi size farklı bir şekilde anlatmaktır ama birisi herhangi bir araç çubuğun özelliğini size sadece mantığını gösterir ve siz bu mantık doğrultusunda tamamen hikayenin ilerleyişini kendinize göre yani kendi bildiğinize göre yoğurmanız gerekir. Ben kendi eğitimlerimde bu tarz konudan tamamen bağımsız bir şekilde ve bu anlattığım özelliğe uzak kalarak sizlere eğitimleri anlatmaya çalışıyorum. Çünkü diğer türlü anlatımla arkadaşlar eğitimin amacına hiçbir şekilde ulaşmış olmuyoruz. O yüzden arkadaşlar harika bir eğitimle karşınızdayım. Premiere Pro'nun içerisinde Adjustment Layer'i 5 farklı trik yöntemlerini kullanarak size bu özelliği arkadaşlar aşama aşama geliştirerek anlatmaya çalışacağım. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Adjustment Layer ile bakalım neler gerçekleştirebileceğiz. Seviye seviye öğrenelim. İlk olarak arkadaşlar Adjustment Layer'in mantığının yani ne işe yaradığını ilk önce bunu bir bilelim. Bunu bildikten sonra aşama aşama neler yapabiliyoruz hep birlikte öğrenelim. Çalışma alanıma örnek olması açısından ben bu tarz böyle ücretsiz videolar yerleştirdim. Full HD olacak şekilde 1920'ye 1080 videolarımı, sekansımı bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Buradaki videoların hiçbir önemi yok. Kendinize direkt istediğiniz videoları oluşturabilirsiniz. Şimdi yukarı taraftaki Project bölümünde hemen buradaki sayfa Page bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Sekansımın boyutunda olacak şekilde Adjustment Layer oluşturuyorum. OK'ye tıkladım. Tıkladıktan sonra sürükle bırak yöntemiyle direkt projemin üstüne atıyorum. Hemen hemen herkesin birinci öncelik olarak arkadaşlar kullandığı stil tamamen budur. Yani bütün herkes toplu bir işlem için yani topluca bir videoların üzerine bir işlem gerçekleştirebilmek için, renk düzenleyebilmek için, videoların üzerindeki ışık ayarlarını düzenleyebilmek için genellikle Adjustment Layer'i %80'imiz tamamen bu amaç doğrultusunda kullanır. Adjustment Layer'e tıkladıktan sonra Lumetri Color'a geliyorum arkadaşlar. Eğer bu sizde yoksa yine Windows bölümünden tıklayarak getirebilirsiniz. Buradan bazı renk değişikliklerini uygulayalım. Örnek veriyorum. Biraz beyaz dengesini buradan Highlights bölümünden kısabiliriz. Ya da yukarı Color bölümünden arkadaşlar videonun genel renk dengesini biraz maviye çekebiliriz. Şimdi burada işlemlerimizi yaptık diyelim. Adjustment Layer'in olduğu kısmında göz açıp kapattığımız zaman gördüğünüz gibi farkı buradan görebiliyorsunuz. Buradaki amaç nedir arkadaşlar? Bir video üzerinden işlem yapmaktansa sadece bir Adjustment Layer açarak bütün videolara bu efekti uygulamış oluyoruz. İsterseniz bunun aynı mantığında yine hazır LUT'lardan da direkt atarak gördüğünüz gibi Adjustment Layer'i farklı bir amaç için de bu şekilde de kullanabiliriz. Adjustment Layer seçiliyken yine renk dengesini buradaki Basic Correction bölümünden ayarlayabilirsiniz. Diğer bölümlerden de örnek veriyorum Create bölümüne tıklayarak ya da Curves bölümüne tıklayarak buradaki ayarları da değiştirip bütün videolarımıza uygulamış oluyorsunuz. Burada birinci aşamada hemen hemen herkesin az önce de belirttiğim gibi %80'imizin bu amaç doğrultusunda kullandığını biliyoruz. Şimdi ikinci evreye geçelim. Adjustment Layer'de yine aynı şekilde videolarımıza farklı ne işlem gerçekleştirebiliriz onu öğrenelim. Layer'imizin üzerine tekrardan bir tane daha layer attık. Yukarıdan sürükle bırak yöntemiyle. Şimdi buraya efekt bölümüne gelerek crop işlemi gerçekleştireceğiz. Crop işlemi arkadaşlar tamamen yukarı ve alt taraftan 2 adet siyah bant oluşturarak videolarımızı daha sinematik bir hale getirmemizi sağlıyor. Efekt kontrole geldiğimizde bottom bölümünü %12 ve aynı zamanda top bölümünü %12 yaparak buradaki görmüş olduğunuz alt ve üst tarafa şerit, bant artık siz ne derseniz bu şekilde görüntülerimizi daha sinematik bir hale getirebiliyorsunuz. Evet, ön izlemede gördüğünüz gibi arkadaşlar farkı görebiliyorsunuz. Şimdi bu doğrultuda 2 adet Adjustment Layer üzerinden farklı işlemler gerçekleştirdik. Peki biz bu işlemleri kaydettikten sonra farklı projelerde kullanmak için ne yapabiliriz? Şimdi size onu göstereceğim. Bu iki layer'ı seçtikten sonra sağ tıklıyoruz ve bu ikisini direkt mesliyoruz arkadaşlar. Burada isim verebiliriz. Ben örnek veriyorum. İşte color artı crop dedim. Siz de farklı bir şeyler yazabilirsiniz. Mesledikten sonra gördüğünüz gibi tek bir bütün haline geldi. Bu bölümü proje bölümüne geldikten sonra şimdi size amacını daha farklı nasıl kullanabiliriz onu göstereceğim. Örnek veriyorum bu meslediğimiz kısmı direkt silebiliriz. Proje bölümünde direkt bunu meslediğimiz için buradan direkt gördüğünüz gibi arkadaşlar proje bölümüne bu sekansımızı direkt oluşturuyor. Silseniz bile hiçbir şekilde gitmez. Sürükle bırak yöntemiyle
yine otomatik olarak buradaki gibi atabilirsiniz. Burada önemli olan bilmeniz gereken diğer husus, mıknatıs aracımızın sol tarafındaki bu şekilde olmaması gerekiyor. Kesinlikle açık bırakmanız gerekiyor. Ondan sonra sürükle bırak yöntemiyle aynı işlemlerimizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki olayın en güzel artısı arkadaşlar, farklı projeleriniz içerisinde de aynı olayı direkt gerçekleştirebilirsiniz. Sıfırdan ayar yapmanıza gerek yok. Şimdi 3. seviyede bakalım nasıl bir trik öğreneceğiz. Bunun da hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Tekrardan arkadaşlar Adjustment Layer ile sürükle bırak yöntemiyle iki videomun arasına attım. Bunu geçiş efekti olarak uygulayacağım için bu şekilde kısa tuttum arkadaşlar. Siz de buradan uygulayacağınız geçiş efektine göre direkt ayarlayabilirsiniz. Efekt bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buraya direkt VR yazıyoruz. VR yazdıktan sonra video efektin içerisindeki VR Rotate efektini de direkt sürükle bırak yöntemiyle layer kısmının üzerine atıyorum. Buraya attıktan sonra efekt kontrol panelinden bazı işlemler gerçekleştireceğim. Eğer bu sizde açık değilse yine Windows bölümünden direkt açabilirsiniz. Videonun tam geçiş efektinin geleceği yeri seçiyorum arkadaşlar. Tilt bölümünden keyframe oluşturarak efektimizi direkt uygulayacağız. 360 yazarak direkt pinimi oluşturuyorum. Sonra başına geliyorum ve tekrardan 0 olarak belirtiyorum. İstersem bunun içerisindeki efekti de hemen buradaki oka tıklayarak gördüğünüz gibi geçiş efektinin hızını buradaki keyframe'lerin arasındaki noktalara tıklayarak buradan direkt ayarlayabilirsiniz. Geçiş efektinin ön izlemesine baktıktan sonra uzunluğunu ya da kısalığını ya da geçiş efektinin hizasının yerini buradaki kısımlardan direkt gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Burada önemli olan husus arkadaşlar, biz efektimizi 360 derece verdiğimiz için tam geçiş efektinin ortasına geldiğinde bu şekilde tam ortasını direkt ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi de tam 360 derece dönerken diğer videoya geçiyor. Sadece tek bir adjustment layer'ı kullanarak arkadaşlar kendimize bu tarz geçiş efektleri verebilirsiniz. Şimdi bunu biraz daha farklı bir işlemlerle değişik bir geçiş efekti haline getireceğiz. Tekrardan efekt bölümüne geliyorum arkadaşlar. Video efektin içerisindeki VR kromatik efektimi yine sürükle bırak yöntemiyle attım. Bunun da bazı ayarlarını yine efekt kontrolden gerçekleştireceğim. İkinci uygulayacağımız efekti de arkadaşlar başlangıcı ve sonu diğeriyle aynı olması gerekiyor. Efektimin başlangıcı 0 olarak ayarladım. Gördüğünüz gibi aynı işlemi direkt sonuna gelip yazabilirsiniz ya da seçtikten sonra Ctrl+C, Ctrl+V diyerek de bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Sonuna doğru geldiğinden bu şekilde emin olun. Biraz daha yakınlaştırırsanız daha detaylı görebilirsiniz bu şekilde. Şimdi ortasına doğru geliyorum. Efektin uygulanacağı yani tam geçiş efektinin geleceği yere de görmüş olduğunuz gibi buradaki değerleri girdikten sonra buradaki değerleri siz kendiniz de direkt ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hoşunuza giden değerlere göre gerçekleştirebilirsiniz. 9, 71, 65 ve 99 olarak tam geçiş efektinin geldiği yere ortaya yani iki videonun ortasında bu değerleri girdikten sonra gördüğünüz gibi iki efekt uygulayarak kendimiz manuel olarak 2 adet geçiş efektini uyguladık. Bu geçiş efektinin de arkadaşlar yine kendi içerisindeki keyframe'leri buradaki point noktalarını yumuşatarak geçişleri daha hızlı ya da daha yumuşak olarak ayarlayabilirsiniz. Aynı işlemleri yine diğer alt taraftaki uyguladığımız efektler için de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem oluşmaz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bir adjustment layer üzerinden bu şekilde geçiş efektimizi ayarladık. Diğer seviyeye geçmeden öncesinde arkadaşlar araya böyle bir küçük bir parantez girmek istiyorum. Videoyu 2 saniyenize ayırıp abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kanalın %90'dan fazlası abone olmadan izleyen kişilerden ibaret. O yüzden 2 saniyenizi ayırıp desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdi yine kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi de arkadaşlar son triğimize geçiyoruz. Burada da herhangi bir oluşturduğumuz yazıya sadece adjust layer oluşturarak glitch efekti uygulayacağız. Bakalım bu işlemlerimizi nasıl gerçekleştiriyoruz. Bunlar için videoya ihtiyacım yok. O yüzden bunları direkt geçiyorum arkadaşlar. Yok ediyorum. Sahne alanın boşken texture aracımı seçiyorum. Boş bir bölüme tıklayarak buraya herhangi bir yazıyı yazdım. Yaz tipinde istediğiniz gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazımızla ilgili ayarlar yaptıktan sonra işte süreyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Artık ne kadar oluşturmak istiyorsanız. Ben 4 saniye olacak şekilde ayarladım. Sürükle bırak yöntemiyle adjustment layer'a direkt arkadaşlar bu şekilde attım buraya.
akabinde efekt bölümüne geliyoruz. Buraya transform yazarak efektimizi sürükle bırak yöntemiyle atıyoruz. Efekt kontrole geliyoruz arkadaşlar. Buradan birkaç işlem gerçekleştireceğiz. Sahnede 0.5. frame'e gelecek şekilde, yani saliseye gelecek şekilde buradaki zamanın süresini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz direkt ona da çekebilirsiniz. Layer seçiliyken efekt kontrol bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buradan belli saniyelere görmüş olduğunuz gibi pozisyon ayarlarımızı direkt değiştireceğiz. Buradaki değerleri siz tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Saniye biraz daha ileri aldım. Biraz sağa ve biraz da aşağı yukarı, gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlarımı gerçekleştirdim. Burası önemli. En sona geldiğimizde de tekrardan reset, yani ilk ana pozisyonun olduğu yere gelmesini istedim. Bunların arasındaki geçiş sürelerinin hızını birbirlerine yaklaştırarak buradan direkt ayarlayabilirsiniz. Geçiş efekti görmüş olduğunuz gibi biraz yavaş olduğu için ortadaki keyframe'leri bu şekilde yaklaştırdım. Bence buradaki ayarlar arkadaşlar gayet başarılı. Bu işlemin akabinde arkadaşlar tekrardan efekt bölümüne geliyorum. Direkt warp yazarak arkadaşlar sürükle bırak yöntemiyle bu efektimizi de direkt bu şekilde attık. Bu efekti uygulamamızın amacı yazının içerisinde böyle tamamen birbirine girecek şekilde, yazının bütünlüğünü bozacak şekilde işlemleri gerçekleştireceğiz. Bu işlemler için de arkadaşlar yine efekt kontrol paneline geliyoruz. Buradan tipini kare olarak, yani square olarak belirttik. Yine yukarıdaki transform başlangıç keyframe ile bu efektimi, warp efektimin de keyframe'in başlangıç yerini aynı yaptım. Buradaki yüksekliğini, yani geçiş efektinin yüksekliğini buradaki değerleri artırarak veya azaltarak ne tarz bir işlem uyguladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlangıçta yükseklik ayarlarımızı direkt 0 yapıyoruz. İkinci keyframe'imizin olduğu yere geldiğimizde bunu 25 olarak değiştiriyoruz. Siz buradaki dengeyi tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Üçüncü keyframe'imizin olduğu yere geldiğimizde tekrardan 25 olarak bırakıyoruz ve sona geldiğimizde de yine 0 olarak ayarladım. Gördüğünüz gibi bu tarz bir geçiş efektini uyguladı. Genişlik değerimizi 54 olarak bıraktım. Onun altındaki bölümü 92 gibi bir değerde bıraktım. İşte hızımız 1 olarak ayarladım. Bence burası için gayet yeterli diye düşünüyorum. İki efektimizi direkt buradan uyguladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efektimizin keyframe hizası ikisinin de birbiriyle aynı. Şimdi diğer işleme geçelim. Bunun için de yine efekt bölümüne geliyoruz. VR yazıp dijital glitch efektini sürükle bırak yöntemiyle direkt attım arkadaşlar. Bunun da ayarlarını efekt kontrolden yine bir öncekinde yaptığımız gibi gerçekleştireceğiz. Efektin içerisindeki distortion bölümünü açıyoruz arkadaşlar. Buradaki ayarlarda da arkadaşlar keyframe'lerin hizasının yine öncekilerde yaptığınız gibi aynı olmasına özen gösterin. Başlangıç çizgisini 0 olarak ayarladım. Geçiş efekti ikinci keyframe'de gelsin diye. Ve sonunda da tekrardan 50'yi silip sonuna direkt buradan arkadaşlar 0 olarak ayarladım. Diğer kısımları da 80 olacak şekilde ayarladım. Siz de kendinize göre buradan direkt ayarlayabilirsiniz. Diğer kısımlarda arkadaşlar hiçbir şekilde keyframe vermeden ayarlarımı 50-40 olarak bu şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi 3 adet oluşturduğum efektinin de keyframe hizası birbiriyle aynı. Şimdi bunu direkt kopyala yapıştır yaparak daha fazla olması için bu şekilde arkadaşlar efektimizi süresi boyunca uzatabiliriz. Aynı işlemleri kopyala yapıştır yöntemini kullanarak yine diğer efektlerimiz içinde de hizasını eşit bir şekilde yaparak görmüş olduğunuz gibi ayarlıyorsun. Üçünü de bu işlemi gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi yazımıza glitch efektini direkt uyguladı. Buradaki ayarları da arkadaşlar kendi içerisinde geçiş efektini yumuşatarak ya da efektin içerisindeki bazı ayarları değiştirerek kullanabilirsiniz. İsterseniz yazı tipinizi değiştirip ya da rengini de değiştirdikten sonra tek bir adjustment layer üzerinden burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar glitch efektimizi istediğimiz gibi kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir adjustment layer üzerinden neler yapabiliyoruz? Bunu 5 adımda farklı seviyelerde gördük. Umarım sizlere faydalı bir içerik hazırlayabilmişimdir. Elimden geldiğince de kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu tarz öğretici triklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gerekeni biliyorsunuz. 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi hiçbir eğitim zor değil. Sadece vakit ayırmanız yeterli. İyi seyirler, iyi öğrenmeler.